Bir zamanlar Anadolu'nun bereketli bir şehrinde Fatma Hanım diye tanınan çok zengin bir kadın yaşardı. Allah ona büyük bir servet vermişti. Kocası vefat ettikten sonra kalan mirasla birlikte serveti daha da artmıştı. Fatma Hanım bu servetin bir kısmını hayır yolunda harcamayı severdi. Camilere halı bağışlar, yetimlere kıyafet diktirir, Ramazan'da iftar sofraları kurdurur, fakirlere zekat dağıtırdı. Herkes onu en hayırsever kadın diye anardı. Camide namaz kılarken yanına oturmak için yarışırlardı. Fatma Hanım dua ederse kabul olur diye konuşurlardı. O da bu övgülerden hoşnut olur, kendini biraz daha saliha hissederdi. Fakat Fatma Hanım'ın bir komşusu vardı, Zeynep teyze. Zeynep teyze dul ve çok fakirdi. 2 küçük çocuğuyla birlikte eski, döküntü bir evde yaşardı. Kışın evi soğuktan donardı, yazın sıcaktan bunalırdı. Fatma Hanım'ın konağının hemen yanında, arka bahçeye bitişik bu küçük evde otururdu. Bir kış günü Zeynep teyzenin en küçük çocuğu ağır hastalandı. Gece yarısı çocuğun ateşi yükseldi, nefes almakta zorlanıyordu. Zeynep teyze panik içinde Fatma Hanım'ın konağının kapısını çaldı. Titreyerek yalvardı. Fatma Hanım, Allah rızası için arabana at da hastaneye götürelim çocuğumu. Ölüyor yavrum. Fatma Hanım, o sırada misafirleri vardı. Kapıyı araladı ve soğuk bir sesle cevap verdi. Zeynep, bu saatte ne istiyorsun? Arabamı kirletmeyin. Hem çocuğun üşütmüştür, bir şey olmaz. Sabaha kadar bekleyin. Kapıyı kapattı. Zeynep teyze o gece çocuğunu kucağında sallaya sallaya sabahı etti. Sabah olduğunda çocuk vefat etmişti. O günden sonra Zeynep teyze Fatma Hanım'la bir daha hiç konuşmadı. Sadece arada bir derin derin bakardı. Aradan yıllar geçti. Fatma Hanım'ın serveti bir anda erimeye başladı. İşleri bozuldu, ortakları onu dolandırdı, malları elinden çıktı, hastalandı. Doktorlar kalp yetmezliği dediler. Yatağa düştü. Artık eskisi gibi hayır yapamıyordu. Öyle ki evindeki yardımcıları bile birer birer ayrıldı. Yalnız kaldı. Bir gece rüyasında Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Efendimiz ona hüzünle baktı ve şöyle buyurdu. Fatma, ben seni affettim ama kul affetmedi. Fatma Hanım korkuyla uyandı. Kalbi deli gibi çarpıyordu. O anda aklına Zeynep teyze geldi. Yıllar önce kapıyı yüzüne kapattığı, çocuğunun ölümüne sebep olduğu Zeynep teyze. Ertesi gün güçlükle kalktı, arabasına bindi ve doğruca Zeynep teyzenin evine gitti. Kapıyı çaldı. Karşısına yaşlanmış, saçları ağarmış Zeynep teyze çıktı. Fatma Hanım diz çöktü, ayaklarına kapandı ve hüngür hüngür ağlayarak yalvardı. Zeynep teyze, o gece kapıyı kapattığım için beni affet. Senin yavrunun ölümüne sebep oldum. Allah beni affetse bile sen affetmezsen, bu dünyada ve ahirette yanacağım. Helal et. Ne olur helal et. Zeynep teyze uzun uzun Fatma Hanım'a baktı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Sonra yavaşça şöyle dedi. Fatma, ben seni yıllar önce affettim. Çocuğumun ölümüne sebep oldun diye sana kin tutmadım. Ama sen o günden beri kendini affedemedin. Vicdanın seni affetmedi. Benim helalliğim yetmez. Sen kendini affettiremiyorsun. Fatma Hanım, o günden sonra bir daha ayağa kalkamadı. Yatağında yatarken sürekli, Zeynep teyze, helal et diye sayıkladı. Son nefesinde bile gözleri açık kaldı. Melekler ruhunu alırken bile huzur bulamadı. Kardeşlerim, Allah çok affedicidir. Ama kulun affetmediği bir kalp, ahirette en ağır yük olur. Bazen yaptığımız küçük bir zulüm, büyük bir servetten ve hayırdan daha ağır basar. En zor helallik, insanın kendi vicdanından aldığı helalliktir. Allah'a emanet olun.